San Francisco Körfezi'nde sahile 2,4 kilometre uzaklıkta bulunan Alcatraz Adası, Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü hapishanelerinden birine ev sahipliği yaptı. Burası hapishane olmadan önce askeri amaçlar için kullanılmaktaydı. Ancak 1868 yılında yapılan yerli isyancıların liderliğinin tutulduğu hapishane, Alcatraz'ın gelecekteki rolünü belirledi. Yapılan ek binalarla büyüyen cezaevi 1934 yılında federal hapishaneye dönüştü. Aynı yılın Haziran ayında çeşitli yerlerden yaklaşık 200 mahkum buraya getirildi. Ayrıca Alcatraz'da Al Capone, Doc Barker, George Kelly gibi birçok ünlü suçlu da bu hapishanede yattı. Ben Berkay Atlas. Yeni bir esrarengiz hikaye başlıyor. Alcatraz'da temel gereksinimler dışında hiçbir ayrıcalık yoktu. Mahkumlara sayıların verildiği Alcatraz'da yeme, içme ve sağlık bakımı dışarısında hiçbir ayrıcalık yoktu. Hapishanenin kitaplığından kitap almak isteyen bir mahkum en az 5 yıl boyunca bir sorun çıkarmaması gerekiyordu. Hapishane tıpkı bir esir kampına benziyordu. Mahkumların büyük bir çoğunluğu günün 23 saatini hücresinde geçiriyordu. Ancak sadece temizlikçi olan mahkumlar bir saatliğine avluya çıkma şansına sahip oluyordu. Hapishanedeki her pencere demir parmaklıklarla kaplıydı. Hapishanenin içerisinde gözetleme kuleleri, silahlı görevliler vardı. Ayrıca adanın etrafındaki körfez suları çok soğuktu ve bu sularda köpek balıkları yüzüyordu. Bu nedenle Alcatraz'dan kaçmak imkansız deniyordu. Cezaevi kurallarına uymayı reddeden mahkumlar, D bloğunun alt kademesinde yer alan strip hücresine hapsedilirdi. Mahkumlara çırılçıplak soyulacağı ve günde bir kez su ve ekmek verildiği, ara sıra bir yemek ve geceleyin bir şilte olduğu karanlık bir çelik hücreydi. Tek tuvalet, hücre katında bir delik vardı ve lavabo yoktu. Oradayken hükümlülerin diğerleriyle hiçbir teması yoktu ve zamanlarını zifiri karanlıkta harcıyorlardı. Strip hücresine benzer şekilde mahkumların 19 güne kadar izolasyonda tutulduğu alt katmanda 5 delik hücresi vardı. Hücrelerde tuvalet, lavabo, bir ampul ve sadece gece boyunca sağlanan tek bir yatak vardı. Hapishanenin en sık karşılaştığı alanlardan biri paranormal aktivite ile en aktif olduğunu iddia eden mahkumlar, Coy, Crazer, Hubbard'ın başarısız bir hapishane kaçışından sonra mermilerle vuruldukları bir yardımcı koridordur. 1976'da bu aynı zamanda bir gece güvenlik görevlisinin içeriden gelen açıklanamayan, ürkütücü, sinsi sesleri duyduğunu bildirdiği aynı bölgedir. Hücre 14'te yani delik hücrelerinde bazı ruhların çok aktif olduğuna inanılmaktadır. Ziyaretçiler ve çalışanlar çiğ bir soğukluk hissettiklerini bildirirler ve zaman zaman ani bir yoğunluğun hücreyi kapsadığı iddia edilir. 1940'larda bir olayda 14D'de tutuklu bir mahkumun parlayan gözleri olan bir yaratığın onu öldürdüğü ve gece boyunca çığlık attığı bir olay bilinmektedir. Ertesi gün gardiyanlar mahkumu hücrede ölene dek boğulmuş olarak bulur. Hiç kimse mahkumun ölümünün sorumluluğunu üstlenmez. Ancak ertesi gün mahkum sayımı yapılırken gardiyanlar olması gerektiğinden çok fazla kişi de mahkum sayar. Bazı gardiyanlar ölmüş mahkumları da saydıklarını ve gördüklerini iddia ederler. A ve B hücresi bloklarını ziyaret edenler birilerinin ağladıklarını ve inlediklerini iddia ettiler. Ziyaret eden bir psikiyatri doktoru C bloğun Butter adında bir yıkıcı ruhla karşılaştığını yazdı. Hapishane kayıtları C bloğunda bir mahkumun Kasam olarak bilinen gangster olan bir mahkumun öldürdüğünü gösterdi. Yıllar boyunca yaşanan diğer garip olaylar arasında duman kokusu duyan gardiyanlar da bulunur. Açıklanamayan ağlama, inleme sesleri. Cezaevindeki açıklanamayan soğuk noktalar ve mahkumların askeri personelin hayaletleri görme iddiaları. Fakat bunlar hiçbir zaman için kesin bir dinle açıklanamaz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.